Bugün konuşacağımız şey çok net. Neden teknolojiye biz hala bu kadar uzakta kaldık? Neden dünyanın kullandığı cihazlar bize hep geç geliyor? Neden bu ülkede telefon almak artık araba almakla yarışılıyor? Bu videoda cihazlardan değil, bu sistemin bizi nasıl geride bıraktığından bahsedeceğim. Ve açık konuşayım, bu bir teknoloji analizi değil. Çünkü bu ülkede teknolojiye sahip olmak artık başarı değil, sabır testi. Parayla değil, sinirle, sabırla, umutla ölçülüyor. Nasıl mı? Hazırsak başlayalım. ...2025 yılı neredeyse bitmek üzere. Millet 6G kullanıyor, 8G'yi test ediyor. Biz hala 15 megabitlik ADSL bulursak şükrediyoruz. Bazı yerlerde internet var diyorlar ama bağlantı yok. Bağlantı var diyorlar ama hız yok. Hız var diyorlar ama kota var. Bu ülkede internet bile 2 adım gitse nefes nefese kalıyor. Ve biz modemin fişini söküp takınca mucize bulmuş gibi oluyoruz. Bir ülkede insanlar sabah kahvesini içerken bir yandan yeni aldığı laptopu açıyor. Biz kahve soğumadan kaç taksit yapacağımızı hesaplıyoruz. Adam çocuğuna tablet alıyor. Biz ise çocuğumuza biraz daha sabret yavrum, biraz daha ucuzlasın, o zaman alırız diyoruz. Ya da kırık ekranla yan sanayi taktırıp idare et diyoruz. Ama o biraz hiçbir zaman gelmiyor. Çünkü bu ülkede teknolojiye ulaşmak hala lüks. Hala sadece bazılarına göre. Dünyada teknoloji artık bir ihtiyaç, bir nefes, bir hak, ama biz hala nefes almayı bekliyoruz. Bir cihaz almak istiyorsun, karşında ordu gibi bir sistem var. Vergi, kur farkı, ÖTV, bandrol, KDV, bayi payı, nakliye, ithalat derken katlanarak şekil değiştiriyor bu sistem. Adam orada bir tıkla sipariş veriyor, biz burada 3 ay para biriktiriyoruz. Tam alacağımız sıra hop fiyat tekrar artıyor. Bu ülkede teknolojiye ulaşmak başarı değil, dayanıklılık testi. Sabrediyorsun, umut ediyorsun, bekliyorsun. Sonunda elinde kalan sadece fatura oluyor. Ve o fatura sadece senin cüzdanını değil, moralini bozuyor. Başka bir yerde, yani başka bir ülkede bir laptop adamın maaşının %10'una tekabül ediyor. Bizde ise %110'una. Orada insanlar yeni modelini deniyor. Biz hala bir modeli YouTube'da kutu açılışı videosunu izliyoruz sadece. Adam diyor ki bu yıl yeni çıkanını alayım bari. Biz ise bu yıl bari eskisini onarayım diyoruz. Bu fark sadece para farkı değil, vizyon farkı. Onlar teknoloji üretmek için kullanıyor, biz ise vergilendirmek için. Onlar geleceği kodluyoruz diyorlar, biz ise vergi matrah güncellemesini konuşuyoruz. Bir ülkede inovasyon üretimi büyütür, bizde ise inovasyon fatura kabartır. Bak GSM operatörlerine, paket alıyorsun 10 GB ama sosyal medya hariç, video hariç, hotspot yasak. Kota bitince ek paket satıyorlar, hem de böyle fiyata. İptal etmek için şubeye gitmen lazım. Bu paket değil ya, planlı sinir harbi resmen. İnternet yavaş, fatura hızlı. Çünkü senin bağlantın kopunca onların kazancı artıyor. Ve bu ülkede bilgiye erişim değil, erişimeme satılıyor. Yeni iPhone 17'ye uygulanan vergiler vergisiz fiyatından daha pahalı. Türkiye'deki iPhone 17 parasına Almanya'da araba alabiliyorsun mesela. Otur yap hesabını. Orada cihaz almak özgürlük, bizde ise boşluluk. Bir telefon alıyorsun, zaten taksitleri bitene kadar yenisi çıkıyor. Cihaz seni güncellemeden önce banka seni güncelliyor. Ve biz buna normal diyoruz anasını satayım. Oysa ki normal olan teknolojiyle yaşamak. Biz teknolojiye ulaşmayı bile başarı sayıyoruz. Bir de operatör ihaleleri var mesela. Her seferinde en yüksek frekansı hep bilindik aynı GSM firması alıyor. Ama afet olduğunda tüm sistem çöküyor mesela. Buna ne diyeceğiz? 5G'ye hazırız diyorlar ama 5 dakikalık krize asla hazır olamıyorlar. Ki olamadılar da asla. Peki bu kadar para nereye gidiyor? İhaleyi kazananlar mı kazanıyor yoksa biz mi kaybediyoruz? Yıllardır geçici kesintiler yaşıyoruz ama kimse fark etmiyor bunu. Markalar ülkemizden birer birer çekiliyor. Çünkü burada iş yapmak mayın tarlasında yürümek gibi. Kur yüksek, alım gücü düşük, vergiler uçuk. Dolayısıyla ne oluyor? Marka risk görüyor bunu. Kaçıyor. Biz de buna kader diyoruz. Ama bu kader değil dostum. Bu bir tercih. Marka gidince tüketici yalnız kalıyor. Özellikle de bu garanti politikaları akıl almaz derecede saçma sapan. Servise veriyorsun, kullanıcı hatası deniliyor. Ekran yanmış, sen suçlusun. Pil bozulmuş, sen yanlış şarj etmişsin. Aynı markanın başka ülkede ücretsiz değişen parçası bizim burada 3 katına maliyette. Bazı mağazalarda cihaz alıyorsun, yanında kılıf ya da sigorta olmadan cihaz satmıyorlar mesela. Bu bir satış değil. Kurumsallaşmış dolandırıcılık.
Biz artık dolandırılmayı prosedürlerle yapıyoruz. Bunlar sadece telefonlardan mı ibaret diyorsunuz? Hayır, elbette. Laptop, tablet, televizyon, masaüstü sistemler, toplamı OEM bilgisayarlar hepsi aynı çarkta dönüyor. Fiyatlar astronomik, ürünler geç geliyor. Konsol orada oyuncak, bizde ise yatırım. Ses sistemi orada hobi, bizde ise sessizlik. Artık teknolojiyle eğlenmek değil, teknolojiden kaçacak hale geldik. Yerli üretim diyorlar mesela. Kutusu burada kapandığı için herhalde yerli diye sayılıyor. Çip dışarıdan, yazılım dışarıdan ama yerliyiz hani. Bu üretim değil dostum. Makyajlı montaj. Gerçek üretim fikirle olur, Ar-Ge'yle olur. Ama bizde kutu açan var, vizyon yok. Servis süreci başlı başına sabır testi. Parça yurt dışından gelecek diyorlar. 1 ay, 2 ay, 3 ay. Sonra arıyorlar, o model artık üretilmiyor. Lan oğlum, geçen sene almışsın ürünü ama sistem yaşlanmış. Biz cihazı kullanmadan nostalji yaşıyoruz resmen. Servis değil bu, sabır kampı. Bak dostum, biz teknolojiye ulaşmakta değil, onu doğru kullanmakta da geç kaldık. Yapay zeka diye bir devrim geldi mesela. Dünyada bunu üretimde, eğitimde, sanatı dönüştürmek için kullanıyorlar. Biz ise onu hala Google gibi arama motoru sanıyoruz. Zara mı daha ucuz yoksa başka mı diye sorup çıkıyoruz. Bu kadar güçlü bir aracı basit bir arama çubuğu sanıyoruz. Birileri çıkıp yapay zeka ile işlerimi büyüttüm diyor. Biz çıkıp yapay zeka ile TikTok filtresi yapıyoruz. Ölmüş insanların suretini canlandırıp saçma sapan videolarla işin ciddiyetini gömüyoruz. Ya elimizde dev bir mucize var ama biz onu oyuncak gibi kullanıyoruz. Oysa Ozan Sihay gibi insanlar var. Adam her gün yeni bir yapay zeka aracı tanıtıyor. Nasıl kullanacağını anlatıyor. Onur Naci Öztürkler var mesela. İşi anlatmakla kalmıyor, içine giriyor. Mesut Çevik var mesela. Hangi cihazla bu işin nasıl daha iyi yapılabileceğini gösteriyor. Barış Özcan var. İşi belgesel gibi işliyor. Sebebini öğretiyor. Ama biz sadece izliyoruz. Uygulamıyoruz. Abi helal olsun deyip geçiyoruz. Yani dostum, teknolojiye ulaşsak bile hala seyirciyiz maalesef. Ve en kötüsü, gerçekten emek verip bir yerlere gelen insanlar var. Günlerce, aylarca çalışıp deneme yanılmayla yükselenler. Ama milletin bir kısmı, bu işte çok para var ya deyip yapay zekayla bot izlenme kasıyor. Sahte abone alıyor. Gerçek üreticinin emeğini baltalıyorlar. Ve sonra diyorlar ki niye gelişmiyoruz ya, niye büyümüyoruz? Sence biz teknoloji üretmek için değil, kandırmak için kullanıyoruz. Yapay zeka yasaklayan okullar aslında geleceği yasaklıyorlar. Çocuklara kodlama değil, kopyalamayı öğretiyoruz. Bir taraf dünyayı yeniden kuruyor, biz hala modemin fişini çekip takıyoruz. Aradaki fark bu. Onlar zekayı geliştiriyor, biz yapay zekayı eğlenceye dönüştürüyoruz. Ve bütün bunların üstüne bir de pahalılık eklenince yapay zekayı deneyimlemek bile lüks haline geliyor. Cihaz pahalı, internet yavaş, yazılım ücretli. Sonra neden bizden girişimci çıkmıyor diyorlar. Nasıl çıksın ki dostum? Bu ülkede fikir bile vergiye tabi değil mi? Bak, bu sadece cihaz meselesi değil. Bu bir gelecek meselesi. Bir öğrenci bilgisayar alamadığı için dersini kaçırıyor. Bir genç internet çekmediği için sınavdan kalıyor. Bir mühendis kod yazamıyor çünkü cihazı eski. Biz teknolojiyi pahalı yaptıkça geleceği uzaklaştırıyoruz aslında. Bilgiye erişemeyen asla ama asla özgür olamaz. Bizim hızımızı düşüren şey megabit değil, zihniyet. Peki çözüm ne? Yeni model çıktığında hemen koşma. Bekle. Fiyat düşecektir elbet. Yenilenmiş cihazlardan korkma. Garantili ise değerlendir. Operatör kampanyalarını incele. Seni değil, cebini koruyanı seç. En önemlisi bilgilen, sorgula, konuş. Çünkü sustuğumuz her dakika sistem kök salıyor arkadaşım. Bilgi güçtür diyorlar ama biz o gücü faturayla satıyoruz. Artık birlikte konuşmak zorundayız dostum. Ben anlatıyorum ama mesele ben değilim. Biziz. Senin öfken benim sabrım. Herkesin derdi aynı. Birlikte ses çıkartmazsak hiçbir şey değişmez. Ama konuşursak inan bana değişim başlar. Belki de değişim şu an bu videoda başlıyor. O yüzden bu videoyu izleyip vay be doğru söylüyor deyip geçme. Yorum yap ve yorumlarını yaz. Ne kadar verdin telefonuna? Kaç taksit ödedin? İnternetin kaç megabit? Yaz. Birlikte konuşalım. Çünkü susarsak hiçbir şey değişmez. Ben Murat Akgün, ben doğruları söylüyorum. Çünkü artık birilerinin söylemesi gerekiyor. Ve unutma dostum,
Teknoloji gelişiyor ama biz hala bekliyorsak sorun bizde değil, sistemde. Değişim senle başlar. Bu sadece bir video değil, bir uyanış.